Norveç, dünyanın en huzurlu ve refahı en yüksek olan ülkesi. Kendisi gece yarısı güneşinin toprakları olarak bilinmekte. Böyle denilmesinin nedeni ülkenin kuzey bölgelerindeki yaz aylarında güneşin hiç batmadığı zamanların olmasındandır. Hatta bu bölgelerde güneş kış ortasında asla doğmaz. Bu yüzden Norveçli vatandaşlar ülkelerinin daha güney bölgelerinde yaşamayı tercih etmektedirler. Norveç, Avrupa'nın en kuzey kısmını oluşturan İskandinav Yarımadası'nda bulunmaktadır. Komşuları İsveç, Finlandiya ve Rusya olan ülkenin batısında Norveç Denizi bulunmasından dolayı Atlas Okyanusu'na da kıyısı vardır. Ülkedeki deniz seviyesinin en yüksek noktası 2469 metrelik rakımıyla Galdhøpiggen Dağı'dır. Norveç'in Güney Kutbu kıtası Antarktika'da kendine bağlı bölgesi olan Kraliçe Maud'un toprakları adında çok bilinmeyen bir arazisi vardır. Fakat 1959 yılında imzalanan Antarktika Antlaşması ile hiçbir ülkeye ait olmayan ve sadece bilimsel araştırmalar için ortak kullanılan bir kıta olarak belirlenmiştir. Norveç'in bugün toplam olarak nüfusu 5.350.000 civarında ve gezegenimizdeki en kalabalık ülkelerde 116. sırayı bir yukarısında Finlandiya ve bir aşağısında da Costa Rica ile paylaşmaktadır. Norveç insanlarının bu kadar rahat yaşayabilmesinin başlıca sebebi her yıl Kuzey Denizi kıyıları üzerinden binlerce varil petrol çıkartılmasından dolayıdır. Öyle ki Norveç bulunan bu petrolleri dünyaya ihraç ederek her sene 90 milyar doların üzerinde ihracat geliri sağlamaktadır. Bunun yanında ülkenin en büyük para kaynakları balıkçılık ve tarım sektörüdür. Norveç ekonomisinin toplamı yani gayri safi yurt içi hasılası 400 milyar doların üzerinde olduğu için sıralamada dünyanın 29. büyük ekonomisi olduğu göz önündedir. Norveç, NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği'ne girmeyi ısrarla reddetmekte. Bu konuda Norveç hükümeti tam 2 kez halka sorup referandum yapmasına rağmen her ikisinde de üyeliğe hayır sonucu çıkmıştır. Oylamada AB üyeliğine hayır diyenlerin ortaya koydukları sebep ise eğer ki Norveç Avrupa Birliği'ne girerse egemenlik haklarını kaybedeceği ve bunun sonucu olarak da ülkelerinin adeta bağımsızlığını kaybedeceğine olan inançları gibi nedenlerden dolayı Norveç halkı kesinlikle Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir. Norveçliler yurt dışında tatil yapmayı çok severler. Çünkü özellikle yiyecek ve içecekler dahil her şey kendi ülkelerinde çok pahalı. Bu yüzden Norveçliler tatil için en popüler yer olarak İspanya'nın Alicante bölgesini seçmişlerdir ki çoğunlukla tatile gidecekleri zaman buraya gelmektedirler. Dağlık bir coğrafyaya sahip ve kıyı şeridinin tamamı derin fiyortlardan oluşan ülkenin insanları dünyanın en çok tüketen milleti olsa da doğayı en seven ve en temiz tutanıdır. Öyle ki her fırsatta şehirden uzakta ve doğaya daha yakın olmak için bir dağın tepesinde kendi inşa ettikleri tatil evlerine giderler. Norveç'te aktif bir volkanik dağ vardır. Birnberg adındaki bu dağ Grönland'in doğusunda Norveç'e bağlı Jan Mayen adasında bulunuyor ve 2277 metre yüksekliğindeki bu zirve her an patlayabilecek olan bir yanardağdır. Dünyanın en kuzeyindeki etkin volkan özelliğini taşır ve üzeri buzullarla örtülüdür. Norveç'te güneş kutsaldır. Bu yüzden Mayıs ayında ortaya çıkan yılın ilk sıcak güneşi iş yerlerinin ve okulların tatil olması için yeterli bir sebeptir. Norveç'te resmi dil olarak 2 farklı lehçeye sahip Norveççe kullanılsa da ülkenin büyük çoğunluğu yabancı dil olarak İngilizceyi çok iyi derecede konuşmaktadır. Norveç, düşünce ve inanç özgürlüğünün yüksek olduğu bir ülke olsa da din ve devlet ayrımı konusunda birçok Avrupa ülkesinden geride kalmıştır. Nedeni ise bugün ülkede halkın %80'i bir Hristiyan kilisesine kayıtlı durumdadır. Öyle ki 2012 yılına kadar ülkede parlamento üyeliği için herhangi bir kiliseye kayıtlı olma zorunluluğu vardı. Norveç 8 ve 11. yüzyılları arasında Vikinglerin ana vatanı olarak tanınmaktadır. Vikingler Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya dek ulaşarak sömürgeler kurmuş bir kavimdir. Bunun yanında Norveç bugün hala Vikinglerin yaşadığı bir vadiyle de ünlüdür. Burada bulunan evlerde soyu en eski Vikinglerin soyundan gelen kişiler yaşamaktadır. Norveçli insanlar kaybettikleri eşyalarının peşine düşmedikleri için başta Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerine yardım olarak gönderilir. Norveç
Norveç'in güneyinde yaşayanlar insanlara biraz daha mesafeli davranırken kuzey bölgelerindeki kişiler ise daha samimi ve sıcakkanlı davranmaktadır. Ülkede buyurun ve teşekkür ederim gibi kelimeler günlük hayatta çok sık duyulan kelimeler olsa da lütfen çok ender olarak kullanılır. Çünkü Norveçliler bölgeye gelen yabancı turistlerin yaptığı tespite göre hiç kibar insan değillerdir. Norveç'in başkenti Oslo'dur. Oslo'da yılın yalnızca 60 günü güneşli geçer. Diğer günler hava hem kapalı hem de puslu ve kasvetli olur. Güneşin az görülmesinden dolayı depresyon oranı oldukça yüksek bir başkenttir. Oslo metropolünün 1.600.000 kişilik bir nüfusu var ve Stockholm ile Kopenhag'dan sonra İskandinavya'nın en büyük şehirlerinden biri konumundadır. Oslo, Norveç Kralı 5. Hakon'un hanedanlığı itibariyle başkent olarak kabul edilmiştir. Bu kral döneminde günümüzde de Oslo limanında yer alan ünlü Akershus Kalesi'nin yapımına başlanmıştır. Oslo, tarih boyunca yangınlarda büyük zarar görmüş bir kenttir. Tam olarak 14 büyük yangın felaketi yaşamasına rağmen defalarca yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Tabii ki bu yükselişler sırasında sadece eski görkemini geri kazanmakla kalmamış ve yeni zenginliklere de sahip olmuştur. Norveç ayrıca kuzey ışıkları yani gökyüzünde ortaya çıkan renkli parlaklıkların en güzel göründüğü ülkedir. Örneğin Norveç'in en kuzeyindeki şehirlerinden biri olan Tromsø, kuzey ışıklarının görülebileceği en güzel yerlerden biridir. Kasım ve Mart ayları arasında şehirdeki turist yoğunluğu ışıkları görebilmek için oldukça fazla olmaktadır. Bunun dışında Norveç'te gezilebilecek çok güzel kentleri sıralayacak olursak Lofoten şehri. Norveç'in doğa harikası muhteşem yerlerini görmek için başta kuzeye yani Lofoten şehrine gidilmesi gerekir. Kesinlikle görülmesi gereken öncelikli noktalardan biridir. Bir diğer Norveç şehri en sakin kentlerden biri olarak kabul edilen Kristiansand. Ülkenin hava sıcaklığı en yüksek olan şehridir. Ayrıca Norveç'in en güney noktasında ve bu ülkenin denize girilebilecek en nadir kentlerdendir. Bunun dışında Norveç'in ikinci büyük şehri Bergen, yılın en az 300 günü tamamen yağmur yağan bir şehirdir. Burası 2004 yılında Time dergisi tarafından Avrupa'nın en gizli yere inşa edilen 14 şehrinden biri olarak seçilmiş ve kelime anlamı da 7 tepe arasındaki şehir demektir. Norveç'teki Granger şehri ise ülkenin en ünlü turistik kasabalarından birisidir. Güzelliği UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine bile girmiştir. Ayrıca burası İskandinavya'daki en güzel seyahat noktası olarak seçilmiştir. Norveç ülkesi dünyanın en yüksek fiyatlı benzinine sahiptir. Her ne kadar Kuzey Denizi'nin etrafı petrol rezervi kaynasa ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere petrol ürünleri ihraç etse de Norveç hükümeti kişisel araçtan ziyade daha çok toplu taşımacılığın kullanılmasını istemektedir. Kış sporları Norveç için çok önemlidir. Öyle ki Norveç, Lillehammer kasabasında 1994 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan 860 metre yüksekliğindeki Vinnufossen şelalesi Norveç'te bulunmaktadır. Norveç bayrağının üzerindeki mavi haç Hristiyanlık dinini temsil ederken beyaz haç ise İskandinavya bölgesinin sembolünü temsil eder. Okuma yazma oranının %100 ve ortalama yaşam süresinin 82,5 yıl olduğu Norveç, dünyanın en sakin, en mutlu ve en barışçı ülkesidir. Fakat Norveç'in en önemli sorunu azalan ve yaşlanan nüfus sorunudur. Bu yüzden çok ciddi bir şekilde iş gücü eksikliği çekmektedir. Norveç'in ulusal sembolü aslandır. Norveç aslanı adıyla ün kazanmış olan aslan, ülkenin arması üzerinde de görünmektedir. Norveç'te 19 ay süren zorunlu askerlik görevi vardır ve kadın ile erkek fark etmeksizin herkes için geçerlidir. Ayrıca Norveç, kadınlar ve erkekler üzerinde askerlik hizmeti uygulayan tek Avrupa ülkesidir. İskandinav dağları, Norveç'in kuzey kısmını kapsayan ve çok büyük ve geniş bir sıradağdır. Komşu İsveç ile sınırının çoğunu bu dağlar oluşturmaktadır. Norveç, dünyanın en uzun karayolu tüneline sahiptir. Lordal Tüneli adı verilen bu yol tam olarak 25 kilometre uzunluğundadır. Son olarak Dünya Miras Listesi'nde yer alan Norveç'teki Njordfjord, 1800 metreye ulaşan yeşil dağlarla çevrili olması, tanık olacağınız şelale manzaraları ve küçük köylerdeki rengarenk evleriyle Norveç'te rüya gibi bir güzelliğe davet etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki ülke videolarını kaçırmamak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.